Herkese merhabalar diliyorum. Bu videonun çekilme amacı Türkiye'de çelik kapı alma sürecinde araştırma yapan tüketicilerimize doğru bilgiler aktararak doğru karar almalarını sağlamaktır. Bu videoyu biraz ömür boyu kullanacağınız bir kapının doğru bir kapı olması açısından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz firma olarak size bu videoda Türkiye'deki emniyet verilerinde veya Türkiye'nin bu işi en iyi bilen ve hırsızla direkt temas eden, hırsızlıktan sonra emniyetle beraber müdahale eden çilingir arkadaşlarımızın tespit ettikleri hırsızlık vakalarındaki değişik uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Türkiye'de çelik kapı istatistiklerinin verilerine baktığınızda %80, yani 100 kapıdan 80 tanesi manevele dediğimiz böyle basit bir manevele dediğimiz bir aletle kanatla kasanın arasına basınç uygulayarak kilidin eğrilmesiyle bu kapıdan açıldığını görüyoruz. En önemli basit uygulama, adi hırsızlıktaki uyguladığımız bu. Bu maneveleyle açılmada da en önemli şey, hangi marka kilidi olursa olsun mevcut bu kilitler kilitlendiğinde bu kasanın içine giriyor. Ne yazık ki bu kilit son turuna kadar kilitlendiğinde şurada da göreceksiniz, içi de böyle küçük bir pim tutuyor. Bu eğrilerek kasadan kanadın açılmasına sebep oluyor. Bunu uygulama olarak, birinci olarak bunu anlatmak istiyorum. Bu Türkiye'deki en fazla karşılaşılan hırsızlık yöntemlerinden biridir. %80. Firmamızın patentli ürününde biz bunu nasıl çözdük? Bu kasaya montaj yapılıyor. Boşluğu olmayan bir sistem. Bu manevra edileceği zaman burada bir özel bir mekanizma, patentli bir sistemle bunun dönmesini engelleyen bir yöntemimiz var. Bu birinci en önemli hırsızlıkla açılan yöntemlerden biri. İkincisi, kilit barelinin önüne genelde bütün firmalar rozet dediğimiz şöyle bir koruma muhafazası takarlar. Bu koruma muhafazası da bunu rozet tanımlıyoruz. Keskiyle, çekişle, değişik bilayırla, canavarla kopartılarak bu barele ulaşılma hırsızlıkta ikinci bir yöntem. Bu da aşağı yukarı %20'lik rozete müdahaleyle Türkiye'de hırsızlık açılma yöntemimiz var. Bunun da biz firma olarak bunun önlenmesi için de özellikle rozetin kırılmaması için çeliğin kapının içinde, normal bu iki vidayla tutar. Normalde böyledir ama bizim sistemimizde kapının ana konstrüksiyonu böyle sert bir plakaya kaynatılmış rozet bunun içinde saklandığı için bunu keskiyle, maneveleyle, değişik sistemlerle açılma yöntemini bir şekilde önlemiş oluyoruz. Bu en önemli, yani bugün Türkiye'deki %99 sistem yani manevele ve rozete müdahaledir. Yani Türkiye'de hiçbir zaman, yani belki emniyet verilerindeki en çok hırsızlık vakalarından bir tane dahi ben canavarla, baltayla, tarayla açıkçası hiç kapı açıldığını görmedim. Bu bizim edindiğimiz bilgilerdi. Bu genelde adi hırsızlıkta açılan sistem bu. Emniyetin geçen bir emniyetteki bir polis arkadaşımızın gösterdiği çok basit maymuncuk sistemler var. Bunu da biraz sonra, bu da maymuncuk sistem. Bu piyasada ne yazık ki Türkiye'de şu anda bu göstereceğim bu çilingirlerin rozet koparma yöntemleri, barel kırma aparatları istenirse verebilirim. Türkiye'de 3-4 tane internetten sipariş verip alabiliyorsunuz. Ne yazık ki Türkiye'de mevcut yasalarımızın bunları engelleyen bir şeyi yok. Yani bu tür alet ve adavatlarla açılmış kapıların karşı dirençlerini oluşturup karşı savunma sistemlerini, yani teknolojik olarak, Ar-Ge olarak çalışarak bunları bertaraf etmek. Biz bu bertarafı yaparken de özellikle Türkiye'deki çilingir arkadaşlarımızın geri bildirimlerinden çok faydalanıyoruz. Biz
hırsızlık anında, hırsızın kapıya müdahale etme anında hasar vermeden bertaraf etmeyi çok önemsiyoruz. Alarmı yapma gerekçemiz özellikle budur yani. Ama bizim ana gerekçemiz şu: biz açılmayan kapı yapıyoruz. Ama kapıyı da hasarlardan bertaraf etmek açısından da alarmı standart olarak kullanıyoruz. Biz şahsen şirket olarak ürünlerimize o kadar güveniyoruz ki Türkiye'de ve dünyada ilk defa ve şu anda bizim tespit ettiğimiz başka bir firma yok, sattığı kapının arkasına hırsızlığı garanti veren bir firmayız. Yani bugün çok iyiyiz, çok güzeliz demekle olmuyorlar. Yani olmuyor. Bu şekilde malını güvenen insanlar da hırsızlığa garanti vermesini tüketiciler olarak sizler isteyiniz diyorum. Çünkü bugün teknik olarak her şey uzmanı olamazsınız, bilemezsiniz. Veya size belgesini aldığı firma, belgesi vardır, daha alt konseptli bir mal verebilir. İyi montaj etmeyebilir. Sizi ilgilendiren bir şey var. Akşam evinize yattığınız kapının hırsızlığa garanti veriyorsun. Firma iyi bir firmaysa, Türkiye'de günübirlik bir firma değilse, garanti veriyorsa inanın ki o firma iyi bir firma.